Anadolu Box satın aldığınız için çok teşekkür ederim. Bu kutudan elde edecek bütün gelir deprem bölgesine yardım olarak gidecek. Şimdi bu kutunun içindeki güzel lezzetleri nasıl hazırlamalıyım, nasıl yemeliyim sizlere göstermek istiyorum. Kutunun içindeki bazı yemekleri sıcak yiyeceğim için öncelikle fırınımı 180 derecede ısıtıyorum. Fırın ısınırken de kutuyu açalım. Kutuyu açtığınızda öncelikle sizin için yazdığım bir mektupla karşılaşacaksınız. Ve bu mektubun sağ alt köşesinde de bir QR kod olacak. Bu video açılıyor olacak. Nasıl hazırlamamız, nasıl yememiz gerektiğini gösteren bu videoyu izleyeceksiniz. 2 tane farklı paket göreceksiniz. Üzerinde 1 ve 2 yazan. 1 numaralı paketler ana yemekleri, tuzlu olan yemekleri kapsıyor. 2 olan da tatlı atıştırmalık ve ikramları kapsıyor. Öncelikle paketin içindeki bütün lezzetleri masamın üzerine çıkarmak ve hazır hale getirmek istiyorum. Kutunun içindeki bütün paketleri masanın üzerine çıkardık. Hangi lezzetler var sizlere onları göstermek istiyorum. Adana'dan şalgam suyu var. Adıyaman'dan çiğ köfte var. Hatay'dan Hatay zeytini var. Diyarbakır'dan Diyarbakır çöreği. Kahramanmaraş'tan içli köfte. Malatya'dan kuru kayısı. Urfa'dan isot biberi. İkram olarak da burada Kahramanmaraş'tan benim çok sevdiğim tuzlu çörekten var. Hatay'ın yine güzel zeytinyağından zahterli, kahvaltılık zahterli bir karışım var. Limon var, salata var, lahmacun, Antep ekmeği, tuzlu tabağı olarak, ana yemek olarak bunları bir yere ayırdım. Ve daha sonra tatlı ve atıştırmalık köşesi olarak da olmazsa olmaz Gaziantep'in baklavası, Osmaniye'nin tuzlu fıstığı, Kilis'in Kilis karası kuru üzümü, Elazığ'dan orcik yani cevizli sucuk ve ikram olarak da yanında bir Türk çayı. Şimdi sıcak yemek istediğim lezzetleri fırında 3 dakika ısıtacağım. Bunlar Diyarbakır çöreği, Kahramanmaraş içli köftesi, lahmacun ve Antep ekmeği. Onlar ısınırken ben bu güzel lezzetleri bir tabağa koyacağım. Ben bu arada bu lezzetleri soğuk da yiyorum. İsteyenler opsiyonel olarak bunları ısıtabilir. Mesela lahmacunu çıtır olarak seviyorsanız özellikle ısıtmanızı tavsiye ediyorum. Lahmacunu çıkardığınız zaman içerisinde şöyle bir yağlı kağıt göreceksiniz. Yapışmaması için, dondurduğunuz zaman birbirine yapışmaması için böyle bir kağıt koyuyoruz. Ve lahmacunu ısıtacağım fırın tepsisine alıyorum. Antep ekmeğinin de hepsini yemeyeceğim. Geri kalanı yarın kahvaltıda yemek istiyorum. O yüzden şöyle güzel büyük Antep ekmeğinden dilimlemek istiyorum. O güzel ekmekten de koyuyorum. Bu ekmek de ısındıkça daha güzel oluyor. Şu içli köftemizden koyuyorum. Ve benim çok sevdiğim Diyarbakır çöreğinden de 180 derecelik fırında 3 dakika ısınması yeterli oluyor. Böyle fırınımıza koyuyoruz. Bu arada biz de tabaklamaları yapalım. Bütün güzel lezzetleri tabakta topladık. Çok iştah açıcı, çok güzel gözüküyor. Şimdi öncelikle başlangıcı bu güzel Antep ekmeğini zeytinyağına banarak başlamak istiyorum. Bu zeytinyağının içerisinde kahvaltılık zahter baharatı var. O zahter baharatın içinde de birçok farklı baharat var. Susamdan sarımsağa çok şey bulunuyor. Şimdi şu güzel dip tarafında toplanan yağı da hareketlendiriyorum. Bütün susamlara ekmeğimin iyice banmasını sağlıyorum. Ve ilk lokmamı alıyorum. Burada kullanılan zeytinyağı, Hatay zeytinyağı zaten çok güzel. Benim çok sevdiğim o yörenin zeytinyağını genelde çok seviyorum. Bu zahterle birleştiği zaman da zahterin o kekikli, susamlı, kimyonlu tadı çok belirgin. Ağızda çok güzel bir tat bırakıyor. Güzel bir iştah açıcı, güzel bir damak temizleyici oluyor. Şimdi bu güzel Hatay zeytinden almak istiyorum. Bu Hatay zeytinin de özelliği bu küllü zeytin derler. Odun külleri toplanır, su ile karıştırılır ve zeytinler onun içerisinde bir gün bekletilir. Böylece o isli bir tat oluşur üzerinde. Daha sonra yıkanıp tuzlu su içerisinde beklenerek bu güzel hale alır. Şimdi bu güzel lezzetin tadına bakıyorum. Zeytini çok seven bir insan olarak dünyanın birçok bölgesinde zeytin tatmışlığım vardır. Hatay zeytini içlerindeki en üst sıralarda olanlardan. Şimdi çiğ köfteden devam etmek istiyorum. Çiğ köftenin üzerine paketin içinden çıkan sosunu da döktük. Şöyle soslu tarafından şöyle çatalımla almak istiyorum. Üzerine de birazcık şöyle limon sıkacağım.
Bu yediğim etsiz bir çiğ köfte. Çiğ köfte Anadolu lezzetleri içerisinde en sevdiğim tatlardandır. Tarihi çok eskiye dayanır. 4000 yıl öncesine dayanan tarihi vardır. Adıyaman çiğ köftesi Anadolu lezzetleri içerisinde en sevdiğim lezzetlerden biridir. Acılı, etsiz bir çiğ köfte bu. Üzerindeki sos da çok güzeldi. Acı olması bir yandan da iştah açıyor. Ben çiğ köfteyle birlikte Adana şalgamını içmeyi de çok seviyorum. Evet, şalgam suyu da fermente bir içecek, turşu suyuna benzeyen bir tadı var. Şimdi Kahramanmaraş'ın içli köftesinden tatmak istiyorum. İçli köfte birçok yörede yapılan bir lezzettir. Anadolu'da özellikle hemen hemen her şehirde kendine has yapımıyla farklılıklar gösterir. Bu yediğimiz Kahramanmaraş usulü kızartma içli köfte. Haşlama içli köfteler de vardır. Onları da çok severim ama benim favorim her zaman kızartma içli köfte olmuştur. Güzel bir bulgurlu katmanın içine kıymalı, soğanlı bir iç harç. Harika gidiyor. Tabii şalgam suyuyla birlikte. Anadolu'da her yemekte mutlaka salata vardır ve her salatanın ortak özelliği domates, soğan, maydanoz ve limonun olmasıdır. Onun dışında her bölgeye göre farklı farklı çok güzel salatalar vardır. Biz hepsinin ortak bir yönü olan bu malzemelerden oluşan bir salata tercih ettik. Şöyle ince kıyılmış kaşık salata gibi bir salata var. İçindeki tuz oranı çok güzel ama keyfinize göre tuzu veya baharatları ayarlayabilirsiniz. Şimdi lahmacuna geçiyorum. Kıtır kıtır lahmacundan tatmak istiyorum. İçerisine şöyle biraz isot biberi, şöyle biraz limon sıkmak istiyorum. Tabii bunun içerisine evde varsa maydanoz gibi yeşillikler koyabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi sadece isot biberi ve limon sıkabilirsiniz. Ben çünkü lahmacunun o kendine has lezzetini çok seviyorum. Ve tabii ki şalgam. Lahmacun Anadolu'da birçok yerde yapılan bir yemektir. Bazı yerlerde cenazelerde, bazı yerlerde düğünlerde servis edilir. Özel günlerde olabilir. Birçok kebap restoranında, birçok restoranda bulabileceğiniz bir lezzettir. Benim yine en sevdiğim Anadolu'nun o güzel ara sıcaklarından biridir. Bu kutuda özellikle ikram olarak paylaşmak istedik. Ben şimdi bu güzel tabağın içindeki lezzetleri bitireceğim. Daha sonra tatlı tarafına geçeceğiz. Sırada tatlı ve atıştırmalık tabağı var. İsterseniz yemeğin üzerine hemen tatlı yemek istiyorsanız direkt o zaman da yiyebilirsiniz veya daha sonra akşam televizyon izlerken veya ertesi gün bile yiyebilirsiniz. Bu güzel Anadolu lezzetlerinin üzerine Gaziantep'in o güzel baklavasından yemek istiyorum. Paketi açtığınızda üzerine serpebileceğiniz şöyle toz Gaziantep fıstığı var. Baklavayı yemenin de şöyle bir yolu olduğu söylenir. Ters çevirip damağınıza şerbetli tarafını yapıştırıp öyle yemeniz tavsiye edilir. Bakalım başarabilecek miyiz? Ve mutlaka siyah Türk çayı. Baklava, özellikle Gaziantep baklavası bizim milli gururumuz olan çok güzel bir lezzettir. 2013 yılında Türk tatlısı olarak da tescil edilmiştir. Bundan sıkılmadan neredeyse bir tepsi yiyebilirim. O kadar sevdiğim bir lezzettir. Bir tatlı, bir tuzlu yapmak istiyorum. Benim çok sevdiğim şu öncelikle Maraş çöreğinden hem size göstermek hem de tatmak istiyorum. Bu böyle kıyır denen kıvamda aslında bir çörektir. İçinde çörek otu, mahlep vardır ve tuzlu bir lezzettir. Çayla birlikte en güzel giden Anadolu lezzetlerindendir. Kahramanmaraş çöreği de, Diyarbakır çöreği de bayramlarda veya özel günlerde yapılan bir lezzettir. Yapıldığı zaman evleri çok güzel kokular alır. İçinde kullanılan mahlepten kaynaklı. Bu güzel Diyarbakır çöreğinin de tadına bakmak istiyorum. Bu Diyarbakır çöreği isterseniz tatlıyı da yiyebilirsiniz, isterseniz tuzluyu da yiyebilirsiniz. Hangi lezzette yiyorsanız ona eşlik eden, onun lezzetini alan güzel bir tadı vardır. Yine çörek otlu. İçinde rezene vardır, mayalı bir hamurdur. Üzerine yumurta sarısı sürüldüğü için böyle güzel bir renk alır. Genelde böyle desenler yapılır üzerine. Isıtarak yediğiniz zaman hem kokusu çok güzel yayılır hem de kıvamı bu şekilde çok güzel yumuşacık olur. Şimdi bu güzel lezzetten de tadıyorum. Diyarbakır çöreğini peynirle de yemeyi çok seviyorum. Pekmezle veya reçelle birlikte yemeyi de çok seviyorum. Her şekilde çok güzel gidiyor. Şimdi biraz tatlı tarafına doğru gidelim ve meşhur
Kilis karası kuru üzümden tatmak istiyorum. Şöyle bir 3-4 tane. Bu kilis karası üzümün de ikliminden dolayı, kurak iklimde yetiştiğinden dolayı sıvı oranı daha azdır içerisinde ve şeker oranı çok fazladır. Kurutulmaya çok uygun üzümlerdir. Çekirdeksizdir bu. Çayla birlikte doğal atıştırmalık olarak çok güzel gidiyor. Çok sağlıklı, özellikle kalp damar sağlığına iyi geldiği söylenir. Şimdi bunun da tadına bakıyorum. Kuru üzüm, üzüm yetişen her bölgede, her ülkede yapılan bir şey. Ama kilis karası üzümünün yeri çok ayrı. Isırdığınız zaman çok aromatik, çok güzel bir lezzeti var. Şimdi iştah açıcı gözüken Elazığ'ın orceğinden, yani cevizli sucuk olarak bildiğimiz lezzetten tatmak istiyorum. Bunun yapımında kaynatılmış üzüm suyunun içine ipe dizilmiş cevizler batırılır ve o şekilde kurutulur. O yüzden yerken dikkat etmek lazım. İçinden ip çıkabilir. Şimdi bu güzel lezzetten tadıyorum. Bu şekilde ip çıktığını gördüğünüzde şöyle yandan çekerek bunu çıkartabilirsiniz. İpini şöyle çıkartıp kenara koyup geri kalan bu güzel lezzeti bitirmeye devam edebilirsiniz. Artık sona yaklaşıyoruz. Bir tuzlu bir tatlı hakkımız kaldı. Kavrulmuş tuzlu fıstık benim Anadolu'da en sevdiğim şeylerden biridir yine. Bu özellikle Osmaniye'ninki büyük boyutlu, çok aromatik, güzel bir lezzeti vardır. İçindeki doğal sağlıklı yağ ve protein oranından dolayı sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Çok lezzetlidir ve benim en sevdiğim doğal atıştırmalıklardandır bu da. Aromalı, çok harika bir lezzeti var bunun. Tuz tadı da zaten çok güzel bir lezzet bırakıyor ağızda. Ve her zaman yaptığım gibi son lokmamı hep tatlıyla bitiriyorum. Ve Malatya'nın güzel kayısısı. Ortalama bir tanesi 25-35 gram olur. Çok güzel bir boyutu vardır. Ve az sulu olduğu için kurutmaya uygundur. Genelde hep sofrada yemelik şekilde kayısılar üretilir. Bu Malatya kayısılarının özelliği kurutmaya çok uygun olması ve içindeki şeker oranı tabii ki. Ve tatlı bitiriş için son lokmamız olarak kayısıdan tadıyorum. Çekirdeği çıkartılarak kurutulduğu için yemesi çok keyifli ve kolay olan bir lezzet. Burada tabii ki porsiyon olarak çok fazla var. Biz hepsinden birazcık tadıp sizlere göstermek istedik. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz veya isterseniz zamana yayarak tüketebilirsiniz. Tuzlu tabağındaki, ana yemek tabağındaki bütün lezzetler buzdolabında saklanabilir. Bu tabaktaki lezzetleri de mayalı olan hamurları, baklavayı da buzdolabında saklayabilirsiniz. Eğer şekerlenme olursa daha sonra birazcık ısıtıp yediğinizde taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bu kutudan satın alarak deprem bölgesine yardım etmemize vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım bu lezzetleri beğenirsiniz ve benim gibi her tatlınıza oraları hissedersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.